Sevgili dostlar, büyük ailemize hoş geldiniz. Evet, kanalımız bizim. Hep beraber abone olduğunuz için ve burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ve büyük ailede birlikte olmanın keyfini beraber çıkarıyoruz. Çünkü sorunlarımızı sorgulayarak çözüyoruz ve kendinizi sorguluyorsunuz. Yaşanmışlıkları sorguluyorsunuz. İşte konumuz çok eğlenceli ve çok güzel. Neden konuşamıyoruz? Evet, neden susuyoruz? Bazen bazı insanlar konuşmaktan imtina ediyor. Bazı kişilerin yanında çok güzel konuşuyor. Bazen bir bakıyorsunuz ki sus geliyor. Tık yok. Bir de bakıyorsun yani burada konuşurken burada nasıl yani falan dediğimiz birçok insan kimlikleri var mı? Evet, var. O da insanların kendi dünyasında içsel yaşadıkları olaylarla ilgili sevgili dostlar. Çocukluktaki yaşadığı yaşam şekli, çevresel boyut, mahalle baskısı, aile baskısı, susturulmalar artı sistem içinde yaşadığı travmatik olaylar ve iç referansların ana merkezindeki ketumluklar da buna da eklenince işte karşımıza sus olan kimliklerle karşılaşabiliyoruz ve aile içinde bunu çok karşı karşıya geliyoruz. Konuşamayan insanlarla mesela dışarıda çok güzel konuşuyor Fatma Hanım, fakat yan yana geldiğimiz zaman ikimiz ortak noktada konuşamıyoruz diyen çiftlerle de çok karşılaşıyoruz. Evet, bu gerçekten dışsal olarak baktığımızda normal konuşmasını yapıyor. Eve gelince tık. Alt kimliğine baktığımızda genel olarak aile içindeki baskılanmış, susturulmuş çocuklar o sistemde kendi dünyasını ifade ediyor. Ama evde susturulduğu için, eve geldiği için, yuvasına geldiği için susan birçok insanlarla çalışıyoruz. Ama ana temeli nedir biliyor musunuz? Bütün bu susmaların alt kimliğinde korkular, maalesef korku duyguları ele geçiriyor beynimizi ve o korkulardan arınmak gerekiyor. Korku bizim doğuştan getirdiğimiz temel bir duygu durumu değil. Çevresel olarak kazandığımız, çocukluktan beri bize kaydedilen bir program. Bunu biz normalde yaşayabiliriz, dağ gibi de büyütebiliriz. Kendi içimizde daha aşağı doğru düşürüp yönetebiliriz de. Bu bizim elimizde olan bir şey. Ama dışsal yaşadığımız olaylar bilinçaltında bizi, korteksimizi etkiliyorsa işte orada problem çıkıyor. Şimdi aklıma geldi. Çok da tatlı bir çift geldi. Hanımefendi şöyle ifade etti. Ben boşanmak istiyorum. Peki neden? Çünkü dedi eşim konuşmuyor. Hiç bilirim. İşte ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Sadece o kadar konuşuyoruz. Ve beni sevdiğini bilmiyorum. Hiç duymadım. 25 yıllık evliyim. 25 yıldır daha bir defa seni seviyorum cümlesini duymadı ve maruzum ve ihtiyaç duyuyorum. Ben bir kadınım ama ben 25 yıl sabrettim. Şimdi artık bırakmak istiyorum. Ve ben bırakmak noktasına bana nasıl destek olursunuz'a geldim demişti. Ve beyefendiyle tatlı bir sohbetimiz oldu. Bilinçaltında bir sörf yaptık. Alt temelde aile kimliği ve mahalle baskısıyla o çocuklara susturulduğu noktada çocukken çocuklar konuşmaz, sus, hadi o bir odaya git, çabuk git oraya, bağırma, kızma, dayakla başka odalara gönderilme, onun yaşadığı olay baskılanmış olduğu için evdeki basınç ve baskı susturulmuş hale geliyor sevgili dostlar. Bu da gerçekten yuvalarda kendi kimliğinde büyük zarar veriyor. Bir bilseniz o konuşamayan insanların içindeki o korkunç savaşları aslında konuşmak istiyor. Fakat dışarıya akmıyor ki kelimeler. Çünkü onu bloke eden çok olay var, çok basınç var, çok baskı var ve buradan çıkamadığı için konuşamıyor. Buradan çıksa aslında konuşacak. O kimlikleri de yeniden kazanmış olacak. Aslında şöyle diyeceğim, bir dakikada bir insanın beyni 60.000 kelime üretebiliyor. Fakat bunun önünde bir duvar olsa bir kelime de çıkmıyor sevgili dostlar. Ve beyefendinin ailesinin baskısı, çevresel baskıdan kaynaklı o septomlarını, sendromlarını temizledikten sonraki çok keyifli bir anıyı anlatmak istiyorum. Bütün aile toplanıyor. Bir 20 kişilik bir aile yemek yerken beyefendi masanın diğer ucundan öbür ucuna sesleniyor.
hanım seni ben çok seviyorum. Şimdiye kadar söyleyemediğim için çok özür diliyorum. Ve ağlamaya başlıyor. Hanımefendi ağlıyor. Oradakiler alkışlıyor, ağlayan ama gerçekten o beklemek var ya, beklentinin karşını alamamanın getirdiği sıkıntı korkunç bir sıkıntı. Şunu da bilmek çok önemli. Ciddi anlamda hepimizin beklentileri var. İşitsel olan karakteri ana merkezde meta programları ile ilgili işitseller daha çok duymak istiyorlar. Siz istediğiniz kadar içinizden konuşun. Müneccim değil ki eşiniz anlasın. Ve bu anlamda içinizden konuştuğunuz cümleleri bir analiz edin. Eşinize lütfen sesli olarak duyurun ki sizin duygularınızı, düşüncelerinizi anlamak için emek versin, size emek versin, kendisine emek versin ve kendini değerli hissetsin. Ve bu da aile kimliklerinde ortak noktada bir iletişim kazası olduğu noktayı temizleyip kaliteli iletişime geçmenin temel kaynağıdır sevgili dostlar. Lütfen günlük olaylarda her gün eşler arası konuşacağınız konularınız olsun. Bunu başaramıyorsanız televizyonu açın, konu açın, kitap okuyun, okuduğunuz haberler konuşun. Ama bir konu mutlaka çıkartın ki iletişiminiz kaliteli olsun. Ve bu konuda kendinizi yenilediğiniz zaman fark atıyorsunuz, farklı oluyorsunuz. Değişim konusunda var mıyız sevgili dostlar? Değişim için emek vermek gerekiyor. Değişim için fark atmak gerekiyor. Ama toplumunda ne var? Emek vermek. Kendinizi şöyle bir arka planda tutmadan ön plana çıkartıp önünüze ayıklarsanız işte orada yürümeye başlıyorsunuz. Gerçek anlamda yürüdüğünüzde kendinize olan özgüveninizi, öz değerlerinizi, öz kaynaklarınızı kullanmaya başlıyorsunuz. Yapabiliriz değil mi? Değil mi? Yaparız. Evet dostlarımla yaparız birlikte. Varsa sorunlarınız, sorularınız lütfen yazmanızı istiyorum. Birlikte paylaşalım ki sorunsuz bir topluluk için adım atalım. Hepimizin çıkardığı enerji pozitif olursa o sinerjiye dönüşüyor. Sinerji hepimizi kaplıyor ve daha huzurlu, daha geniş aile kimliğiyle birlikte büyümeye başlıyoruz. Efendim sevgiyle, sevgi ve muhabbette, sevgide kalın efendim. Hoşça kalın.